Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beni çok heyecanlandıran bir üründen bahsedeceğim. Bu ürün elimde gördüğünüz DJI Mic Mini. DJI'nin en son çıkardığı çok küçük bir mikrofon seti. Bu niye beni bu kadar heyecanlandırdı? Çünkü mikrofonla ilgili uzun süredir sorun yaşıyorum. Şu anda sesimi iPhone 16 Pro'nun kendi mikrofonuyla kaydedilmiş şekilde duyuyorsunuz. 16 Pro'nun çok gelişmiş bir mikrofon sistemi olsa bile gördüğünüz gibi, daha doğrusu duyduğunuz gibi yetersiz. Bugüne kadar Boya'nın başlangıç için önerilen şu mikrofonunu kullanıyordum. Boya BY-M1. Bu normalde ucunda rüzgar kesici olmuyor. Ben bunu ekstra olarak almıştım. Uzun süre işin aslı başlangıç için işimi gördü. Yeni başlayanlar için de kesinlikle önerebileceğim bir mikrofon. Ama hem kablolu oluşu hem de artık sesin birazcık yetersiz gelişiyle kalitenin birazcık daha arttırma isteğimden dolayı uzun süredir bir mikrofon arayışındaydım. İşin aslı başka denemelerim de oldu ama istediğim sonucu bir türlü elde edemedim. Bu mikrofonda aradığımı bulacağımı düşünüyorum. Niye? Çünkü hem fiyat olarak hem de kalite olarak beklentimi karşılayacağını düşünüyorum. Şu ana kadar çok fazla incelemesini izledim ve size bu mikrofondan detaylıca bahsedeceğim. Aynı zamanda sizinle birlikte testini de yapacağım. Bu Mic Mini'nin en basit, en ham kutusu. Yani üstünde bir alıcı, bir verici var. Bir de birkaç tane kablo ve kutusu var. Mikrofon için artık 10.000'li rakamları gözden çıkarmıştım. Böyle bir ücret ödeyip ses kalitemi düzeltmek istiyordum. Ama çok daha uygun bir fiyata 4.000 TL civarında bu ürünü satın alabildim. Farklı versiyonları var. Alıcı ve vericileri şarj edebileceğiniz iki alıcılı bir kutusu da var. Onun fiyatı tabii ki çok daha yüksek. Dediğim gibi bu en basit hali ve benim gibi bireysel olarak videolar çekiyorsanız yeterli olacağını düşünüyorum. Çünkü şarj süresi de gerçekten çok uzun. Hemen kutuyu açmak istiyorum. Şu haliyle kullanım süresi 10 saatin üzerinde. Eğer şu an ekranda gördüğünüz kutulu versiyonu alırsanız 3.6 kez kutuyla şarj edebiliyorsunuz tüm ürünleri. Ve bu sayede kullanım ömrünüz 48 saate çıkabiliyor. Bence 48 saat gereğinden bile fazla. Yani 10 saatlik bir ömür kesinlikle işinizi görecektir. Kutunun içinden kitapçığımız çıktı. Ve burada da bir çantamız çıktı. Taşıma çantası. Küçük bir çanta. Zaten ben pratikliğe çok önem veriyorum. Bu konuda yanımda çok fazla ürün taşımayı sevmiyorum. Çanta gerçekten şık görünüyor. Daha çantada bile kalite hissiyatını alıyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle bunu net bir şekilde söyleyebilirim. İçinden de gerçekten çok fazla ürün çıkıyor. Burada vericimiz var arkadaşlar. Küçük olduğunu biliyordum ama bu kadar küçük olması beni gerçekten şaşırttı şu anda. Arkasında bir mıknatıs da var. Gerçekten çok güçlüymüş. Buna nasıl güveniriz acaba diye düşünüyordum. Elime alır almaz cevabını aldım. İnanılmaz güçlü bir mıknatıs gerçekten arkadaşlar. Bunu yakanıza bu şekilde taktığınızda da herhalde gözünüz geride kalmaz. 10 gram ağırlığında ama bu mıknatıs dahil ağırlığı değil. Şu haliyle 10 gram ağırlığında. Karşılaştırma olarak eğer söyleyecek olursak DJI Mic 30 gram, Mic 2 ise 28 gram ağırlığındaydı. Yani 3'te 1 ağırlığında inanılmaz küçük bir ürün arkadaşlar. Evet, burada da alıcımız var. Mic ve Mic 2'de alıcı üzerinde ekran da var. O ekran sayesinde bazı özellikleri daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama burada sadece birkaç tane düğme var. Şurada sesi, yüksekliğini ayarlayabileceğiniz kısım. Açma kapama tuşu. Burada bağlantı için kullanacağımız kısım. Ve şarj etmek için buradaki USB girişini görüyoruz. Burada telefon için bağlantı aparatımız var. Ben çekimlerimi telefonla yapıyorum zaten. Ve 16 Pro'da bildiğiniz üzere Type-C kullanıyor. Onun için bu açıdan da şanslı olduğumu söyleyebilirim. Eğer 15 serisinin altında yani Type-C kullanmıyorsanız ayrıca bir bu aparatın Lightning özellikli olanını almanız gerekecektir. Bu aparatın takıp çıkartması birazcık sert. Beklediğimden daha sert. Burada da vericiyi şarj etmek için küçücük bir aparat daha var. Çünkü gördüğünüz üzere vericinin üzerinde herhangi bir USB kablo girişi yok.
onu buraya oturtup, ki burası da mıknatıslı, buraya oturtup şarj ediyorsunuz. Yani ikisini ayrı ayrı şarj etmeniz gerekiyor aynı anda. Bu arada sadece 5 dakikalık şarjla, yani iki üründe 5 dakika şarj ettiğinizde 1 saatlik kullanım ömrü verdiğini de söylemek istiyorum. Bu değer de bence gerçekten çok güzel. Eğer hazırlıksız yakalansanız bile, yani şarj etmeyi unutmuş olsanız bile çok hızlı bir şekilde bu sorunu halledebilirsiniz. Peki ikisini nasıl aynı anda şarj edeceğiz diyorsanız da arkadaşlar, onun da çözümü yine çok basit. İçinde şöyle bir kablo veriyorlar. Gördüğünüz gibi burada 2 tane Type-C ucu var. İkisini aynı anda bu kablo sayesinde şarj edebiliyorsunuz. Bu kabloysa kamerayla bağlantınızı sağlıyor. Eğer kamerayla kullanacaksanız bu kabloyla bağlantısını yapabiliyorsunuz. Cihaz kamerayla, akıllı telefonla, bilgisayarla ve tabletle kullanılabiliyor. Burada da yine kutunun hakkını veren parçalardan birisi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rüzgar kesici. Renkleri farklı ama özellikleri farklı mı bilmiyorum. Hissiyat olarak birbirine çok benziyorlar. Çok minimal bir tasarıma sahip ama her şeyi çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Şurada oturtacağınız yerler belli. Çıt diye bakın, gördüğünüz gibi oturdu. Rüzgarlı ortamda gerçekten bu rüzgar kesiciler gerçekten çok fazla işe yarıyor. Daha önce gösterdiğim gibi Boya'nın o mikrofonda da ben bunu ekstra olarak almıştım. Çünkü rüzgarda artık neredeyse hiç çekim yapamaz hale gelmiştim. Çok uzun süre benim işimi gördü o Boya mikrofonda. Eğer yeni başlıyorsanız, bir şeyler denemek istiyorsanız onu da tercih edebilirsiniz. Ama birazcık daha profesyonelliğe geçmek isterseniz artık birazcık daha farklı çözümlere yönelmeniz gerekiyor. Daha fazla ilerlemeden önce DJI Mic'in ses kaydını size karşılaştırma olarak göstermek istiyorum. Şu anda sesimi iPhone 16 Pro'nun kendi mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Şu anda ise sesimi en iyi başlangıç mikrofonlarından birisi sayılabilecek Boya BY-M1 üzerinden duyuyorsunuz. Şu anda ise sesimi DJI Mic Mini üzerinden duyuyorsunuz. Sanırım 3 sesi de ard arda dinleyince aradaki farkı anlamak daha rahat olmuştur. Bu ses tabii ki şu an ev ortamındaki, kapalı bir mekandaki ses deneyimi. Şimdi yine 3 farklı mikrofonun dışarıda nasıl bir deneyim sunduğuna bakalım. Daha sonra incelememize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi mikrofonların karşılaştırmalı olarak dış ortamdaki performansını göstermek istiyorum. Şu an yine önce sesimi sadece iPhone 16 Pro'nun üzerindeki mikrofonlardan duyuyorsunuz. Şu anda ise sesimi kablolu en iyi başlangıç performans mikrofonlarından birisi olduğunu söylediğim Boya BY-M1'den duyuyorsunuz. Şu anda ise sesimi DJI Mic Mini üzerinden duyuyorsunuz. Kamerayı hatta kendime doğru döndürürsem, burada gördüğünüz gibi hafifliğinden dolayı yumuşak bir kazak olmasına rağmen üstümde onu bile çok fazla aşağıya doğru eğmiyor. Hafifliği ve kullanım ömrüyle gerçekten ön plana çıkıyor. Mikrofonun diğer özelliklerinden bahsetmek gerekirse DJI Mic ve Mic 2'nin 250 metre kapsama alanına karşılık DJI Mic Mini de 400 metrelik bir kapsama mesafesi sunuyor. Ve bu gerçekten şaşırtıcı bir değer. Ayrıca 2 kademe gürültü engelleme özelliği var arkadaşlar. Bu da yine çok önemli. 2 kademe olması da çok hoşuma gitti. Yani evin içinde işte diyelim ki buzdolabının yanında bir çekim yapıyorsunuz. Burada 1. kademeyle idare edebilirsiniz buzdolabının gürültüsünü engellemek için. Ama dışarıda çok daha kalabalık bir ortamda çekim yapıyorsanız burada 2. kademe gürültü engellemeyi de açabilirsiniz. Aktif gürültü engelleme özelliğini denemek için şu an buzdolabının yanında bir video çekiyorum. Şu an muhtemelen buzdolabının gürültüsü size yansıyor. Aktif gürültü engelleme özelliği temel seviyede, yani düşük seviyede. Şu an onu aktifleştirip sonucu daha sonra dinleyeceğiz. Şu an aktif gürültü engelleme özelliği açıldı. Bakalım buzdolabının gürültüsü hala geliyor mu? Şimdi de aktif gürültü engelleme özelliğinin nasıl çalıştığını anlamak için trafiğin birazcık daha yoğun olduğu bir yere doğru gidiyorum. Şu an yükseğe ayarlı ve aktif gürültü engelleme özelliğini henüz açmadım. Şu an açıyorum. Şu anda aktif gürültü engelleme özelliği açıldı. Ve gürültülerin birazcık azalmış olması gerek. Şimdi tekrar eski haline, normal haline döndürüyorum.
Şu anda aktif gürültü engelleme özelliğini tekrar kapattım. Arabanın içinde klimayı açarak bir gürültü oluşturdum. Şu an arka planda muhtemelen sesi net bir şekilde duyuyorsunuz. Şimdi gürültü engelleme özelliğini çalıştıracağım ve tekrar gürültüyü dinleyeceğiz. Üzerindeki açma kapama tuşuna bir kere basmanız yeterli. Şu an gürültü engelleme özelliği açıldı. Güçlü seviyede bu arada. 2 seviyesi olduğunu söylemiştim. Güçlü seviyede gürültü engelleme özelliği bu şekilde çalışıyor. Ayrıca ses bozulmasını engellemek için otomatik sınırlama özelliği de var. Yani ani ses patlamalarında bozulan sesleri bu sayede düzeltebiliyorsunuz. Şimdi mikrofonu aniden ağzıma doğru yaklaştıracağım. Bu arada bakalım bir patlama yaşayacak mıyız? Bunu görmüş olacağız. Şu an eğer özellik doğru çalıştıysa sesin bozulmadan yine size ulaşması gerekiyor. Ayrıca ürün DJI'nin bazı ürünleriyle de sorunsuz şekilde bağlanabiliyor. Yani hiç alıcıya ihtiyacınız olmadan direkt bununla bile DJI'nin bazı ürünlerine bağlantı yapabiliyorsunuz. Eğer böyle bir kullanım amacı güdecekseniz uyumlu olduğu modellere internetten bakmanızı öneririm. Bu haliyle Bluetooth üzerinden cep telefonuna da bağlanabiliyor. Fakat Apple'ın kendi programlarıyla değil, iOS'un içindeki programlarla değil, üçüncü parti yazılımlarla bu işlem yapılabiliyor. Ve incelediğim videolarda gördüğüm kadarıyla alıcı olduğunda kalite kesinlikle çok daha kaliteli. Şarj olayından bahsetmiştim. Sadece 5 dakikada 1 saate kadar kullanım için şarj edebiliyorsunuz. Tamamen dolmaları içinse 100 dakika şarj olmaları yeterli. Yine bu ürünün kesinlikle önemli özelliklerinden birisi otomatik güç tasarruf modu. Cep telefonunuzda çalıştığınızı düşünelim. Kaydınızı yaptınız ve sonra durdurdunuz. Siz kapatmasanız bile belli bir süreden sonra uyku moduna giriyor. Ve siz tekrar çekim yapmaya başladığınızda otomatik olarak açılıyor. Bu sayede gereksiz yere boşta açık kalıp tam size lazım olduğunda boş bataryayla karşılaşmanızı veya kapanıp açarak kullanıp kapalı şekilde kayda başlamanızın önüne geçilmiş oluyor. Dilerseniz 15 dakika sonra otomatik olarak kapanması için de ayarlayabiliyorsunuz. DJI'nin ürün için 400 metrelik bir mesafe öngördüğünü söylemiştim. Bu gerçekten çok ciddi bir değer. Aynı zamanda antiparazit özelliği var. Bu sayede de kalabalık ortamlarda bile mikrofon stabil şekilde çalışabiliyor. Özellikle cep telefonunuzda edit yapıyorsanız üzerine çektiğiniz sesin nasıl olduğunu anlamak için her seferinde mikrofonu çıkarıp takmanıza gerek yok. Yani mikrofon takılıyken bile cep telefonundan ses almaya devam ediyorsunuz. Bu da gerçekten özellikle edit işlemini telefonda yapanlar için önemli bir özellik. Şimdi de Mic Mini'nin nasıl kullanıldığını size göstermek istiyorum. Öncelikle iki cihazı da şuradaki açma kapama tuşuna basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi cihaz açıldı. Şimdi bunu da yine açma kapama tuşuna bastım. Üzerindeki ışıklar burada bizim için bilgilendirici ve dikkat ettiyseniz buradaki 1 numaralı ışık yandı. Bu 1 numaralı vericinin bağlı olduğu anlamına geliyor. Bizim zaten 2 tane vericimiz olmadığı için ikinci ışığımız yanmayacak. Şu an ikisinin bağlantısı sağlandı ve bunu buraya taktığınızda artık mikrofonunuz kullanmaya hazır. İşte bu kadar. Şu an hem mikrofonla çekim yapabilirsiniz hem de videoların sesini buradan denetleyebilirsiniz. Bu gerçekten güzel bir özellik. Peki cihaz bağlandıktan sonra aktif gürültü engelleme özelliğini nasıl açıyoruz? Bunun için de yine vericinin üzerindeki açma kapama tuşuna kısaca basmanız gerekiyor. Buna bastığınızda bakın vericinin üstündeki sarı ışık yanıyor ve buradaki ışık da yeşilden sarıya dönüyor. Şimdi tekrar bastığımda farkı net bir şekilde görebileceksiniz. Peki 2 kademe olduğunu söylemiştik buradaki gürültü engellemenin. Fakat burada bu kademeleri göremiyoruz. Bunu nasıl görebiliriz dersek ayarlara gitmemiz gerekiyor. Ayarlara gittiğinizde gürültü engellemenin güçlü mü yoksa temel düzeyde mi olduğunu buradan seçim yapıyorsunuz. Yani güçlüyü eğer seçerseniz artık gürültü engelleme tuşuna bastığınızda güçlü bir gürültü engelleme özelliğiyle karşılaşacaksınız. Tekrar kapattığınızda da normal hale geri dönecek. Bu kesinlikle bir dezavantaj. İşte bir kere basınca zayıf, bir kere basınca güçlüye dönseydi gerçekten çok daha güzel olurdu. Belki güncellemeyle böyle bir şey yapabilirler. Bir diğer hoşuma gitmeyen özellik ise cihazların şarj durumunu burada görebiliyorsunuz. Hatta şu an gördüğünüz gibi alıcımız buraya takılı olduğu için şarj oluyor. Aktif şekilde üzerinden şarj edilebiliyor. Alıcı ile ilgili zaten şarj problemi yaşamayacaksınız muhtemelen. Sorun vericiyle alakalı olacak. Şu an yarının üzerinde bir bataryası var. Fakat bunu hiçbir şekilde üzerinde görme şansım yok.
Yani şurada 3 tane küçük ışıkla batarya durumu gösterilseydi bence çok daha iyi olurdu. Ayrıca DJI Mic 2'de olan fakat DJI Mic Mi'de olmayan bir özellik daha var. Bu da sesi kendi üzerine kaydedemiyor olması. Yani üzerinde ses kaydını yapabileceği, onu tutabileceği bir hafıza yok. Bu benim için önemli bir durum değil. Fakat bu işi daha profesyonel yapıyorsanız belki sizin canınızı sıkacak bir nokta olabilir. Size gösterdiğim bu ayarları yapabildiğiniz uygulamanın adı DJI Mimo. DJI cihazlarıyla kullanılan bir ürün. Genelde açtığınızda hemen cihazınızı algılıyor ve cihazla ilgili bazı temel özellikleri değiştirmenizi sağlıyor. Mesela burada otomatik kapanma ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Veya gürültü engelleme için güç tuşunun açılıp kapanmasını, isteğinizi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca düşük frekans filtresi de burada yoktu. Ben bunu aktif ettim. İstenmeyen sesleri direkt kaldırabildiğini söylüyor. Bir diğer beni rahatsız eden kısım da bunun konumlandırması. Yani şurada bu şekilde belki ışıkları rahat görebiliyorsunuz ama kullanımı birazcık zorlaştırdığını söylemem lazım. Ayrıca gördüğünüz gibi cihazın üstünde alınan ses miktarını düşürüp arttırabileceğiniz gain özelliği de var. Ve 5 farklı kademe bulunuyor. DJI Mic Mini ile ilgili benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz ve kanalıma destek olmak isterseniz beğen tuşuna basıp kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.